Evet. Biz yayına girmeden önce başladık. Bu konu oldukça ilginç bir konu. Evet. Tabii şu anda sürpriz misafirlerimiz var ama ilgi çekecek bir konu her zaman. Benim bildiğim işte sürekli verilen örnek Cat Stevens ve Yusuf İslam örneği. Bu da herhalde tarihteki önemli örneklerden biri olacak. Öyle bir giriş yapalım. Evet. Hollywood'un en ünlü yönetmenlerinden Oliver Stone. Oğlu da son derece ünlü. ABD'de hem yönetmen hem oyuncu Sean Ali Stone. Your name before was Sean Christopher Stone, right? And yes. then you changed it to Ali. No, I changed it. Oh, I'm sorry. I'm still Sean Christopher. And Ali is an added name. It's Muslim name. İslam'ı seçti bu yılın içinde. Ve ilk defa Amerika'da çok demeçler vardı. Hem CNN hem Fox yanılmıyorsam birçok yerde. İlk defa da bir Türk televizyonlarında burada sizin davetliniz olarak Adnan Oktar'ın davetlisi Sayın Oktar Babuna da burada. Bizim tercümemizi de yapacak, yardımcı da olacaksınız. Siz isterseniz önce bir toparlayın bu geliş hikayesini. Sonra çok sorumuz var soracak. Sean Stone, Oliver Stone'un oğlu. Oliver Stone da dünyaca ünlü yönetmen, senarist Hollywood'dan. Sean da aynı şekilde, Sean Ali kardeşimiz. O da 2 yaşından beri hem yapımcı hem senarist hem filmlerde rol aldı. Geçtiğimiz aylarda da işaret getirerek İslam'ı seçti. Dinlerin birliğini savunuyor. İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağını. Bizim Sayın Adnan Oktar'ın misafir olarak da Türkiye'ye geldi. Bizim misafirimiz. Adnan Oktar'la nasıl bir tanışıklık sorayım? Ben Türkçe sorayım değil mi? Siz evet, mi? ben tercüme ederim. Evet, buyurun siz tercüme edin. Dinleme açısından kolay olur. How did you get into touch with Mr. Adnan Oktar? Met him? Yes, actually, he found me through his people. Contacted me as soon as they heard that I had accepted Islam in Iran, and they wanted me to meet with Mr. Oktar, and I was very interested because they expressed to me that he is doing work on conciliation, in a sense, between the peoples of the book, the peoples of the Abrahamic line. So he's working with many Jews and Christians, and even Masons. And myself, so it was very interesting to me that he's open to this dialogue, which is exactly the reason why I accepted Islam. Is because I believe we need a dialogue of civilization. Evet, Sayın Adnan Bey, talebeler yani öğrenci arkadaşları buldular beni. Ben de aynı şekilde çok enteresan bir biçim. Ben de aynı şekilde dinlerin birliğine, İbrahimi dinlerin birliğine inanıyorum. Kitap ehlinin birliğine inanıyorum. Müslümanlarla ilişki içerisinde olması. Aynı zamanda biliyorsunuz Sayın Adnan Oktar masonlarla da bağlantı halinde. Tapınakçıların liderleri, dünya masonlarının liderleri. Ben de bir masonum. Bu bakımdan da fikirlerimiz uyuşuyor. Bu şekilde bir araya geldik. Evet. Diyalog. Peki İran'da Müslüman oldum dedin. İran'a niye gittin ve o süreç nasıl geldi? You said you became a Muslim in Iran. So how did you go to Iran after this progress in Iran? What happened in Iran? How did this progress in Iran? I've been to Iran twice. I'm actually going back this weekend. And frankly, I was interested in Iran for film purposes. We would like to make some co-productions. One of them is about Rumi, Molana, actually, film. Film için yani İran'a gittiğini söylüyor. O gerekçeyle İran'a gitmiş. Evet. O kapsamda. Şimdi çok ilginç bir şey sormak lazım. İran'a gidip İran'da Müslüman olduğunu biliyorum. Bir yandan Yahudi kökenleri de var bildiğim kadarıyla Stone ailesinin. Ve o yüzden de aslında şimdi İsrail ve İran ilişkilerine bak, ilgisizliğine daha doğrusu düşmanlığına da baktığımızda bu ekstra da şaşırtıcı. Oradan bakıp da bir öz eleştiri yani geçmişine ya da kimliğine bir eleştiri yapıyor mu? Bununla ilgili verdiği demeçler var benim gördüğüm kadarıyla. Since Israel there is a conflict between Israel and Iran, do you have a self-criticism because of that? You criticize yourself. How do you look at this? I'm just long history. The history of Israel is the history of the West into this region, and I think it's about time that we have to make peace between the West and the East, and this is the region. The Middle East is really the place where we're going to make the peace in the world. Bu İsrail tabii eski Haçlı dönemleri var tarihine baktığımız zaman. Ama şimdi barış zamanı, barışın merkezi, barışın yeri olacak inşallah.
Ben böyle bakıyorum diye. Şimdi barış zamanı, ay özür dilerim. Sen bir şey sormak Estağfurullah, devam iyi. Ben Şimdi dinliyorum. barış zamanı demek çok güzel ama gerçeklere baktığımızda hiç de barış zamanı falan değil. Aksine 11 Eylül'den sonra müthiş bir İslamofaşizmde yayıldığı bir batı görüyoruz. Hele Hollywood'da bir Müslüman olarak nasıl devam edecek? Yani inanılmaz derecede hayatını zorlaştırdığını tahmin ediyorum ben. Buna ben de ekleme yapabilir miyim ondan sonra? Tamam. Önce they're talking about this she don't believe that there is not time for peace and there is enmity and hatred in the area. And how do you answer to that question? That there's not time for peace? Yeah, she said that's what she thinks. I wish there would be peace after 9/11. We can only talk about West, right? No, because that's bad history. That's based on the history of Harvard University and Oxford, actually. It's a British Empire philosophy. The British Empire basically sent agents to the West, people like Bernard Lewis, to promote the idea of Islamofascism, to promote the idea of a clash. They had this idea since 1979, before the Afghan War of the Russians. And the purpose, the strategy for them was to create the clash based on the idea of radical Islam versus Western civilization. And this is not true. It's a lie, and it's time to put it to rest and realize that Christian, Jews, Muslims have worked together in this region, all over the world as well. Serbia and places like Serbia, Croatia, in China, Russia, America. Evet, yani bunlar diyor Batı'ya ihraç edilen felsefe, İslamofaşizm diye bir şey yok. Tam bu yani medeniyetler çatışması dedikleri bu oradan çıkarttıkları Harvard Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki çıkarttıkları durma ideolojiler İslam'la alakası yok bunun. Ben de bir iki ekleme yapayım. İslam'la bir kere faşizmin hiç alakası yok. İslam tamamen ırkçılığı reddeder hatta. Takvime göre üstünlük vardır. İslamofaşizm zaten İslam'ın içinden çıkan bir şey değil. Batı'nın Müslümanlara yapıştırdığı etiket ve Müslümanların hayatının Batı'da çok zorlaşmasından bahsediyorum. Doğru, evet. Benim bu yani yaptığım bir durum tespiti. Evet. Çünkü doğru İslam'da İslam'ın içerisinde Hristiyanlık ve Musevilikte radikalizm diye bir şey ortaya çıktı. Yobazlık var. Evet. Fakat bunun İslam'la alakası yok. Yani mesela terör eylemleri oluyor. Terörü anlıyor İslam. Evet. Tam tersi barış zamanı. Batı'nın İslam'a bakışı böyle demek istiyorum. Dolayısıyla bir Müslümanın bundan 15 yıl öncesine göre Batı'da olması bugün çok daha zor. Yani bu sadece ABD'de değil, bakın Fransa'da seçimler oluyor, görüyorsunuz ne sloganlar üzerine gidiyor vesaire. O yüzden Hollywood'da bir Müslüman olarak iş yapmak çok öncesine göre de zaten zordu ama şimdi daha da zor diye diyorum. O yüzden o soruyu sordum. Evet. Bir cümle daha ekleyeyim o zaman. Barış zamanı çünkü Mehdiyet zamanı. Aynı zamanda Mehdi tüm kanı durduruyor. Mehdi ve Kral Mesih aynı kişi Musevilerin beklediği. Hazreti İsa'nın gelişi de bekleniyor. Hem Hristiyanlık hem İslam dünyası tarafından. Ve her ikisi de hayatta bütün dünyada kan duracak. Allah'ın dilemesi 20. yüzyılda hakikaten faşizm, komünizm çıktı, anarşi, terör. Bunların hepsinin durduğu dönemde Hazreti Mehdi dönemi oluyor. Hazreti Mehdi de İstanbul'da hadislere göre hayatta ve faaliyette olması gerekiyor. İlk faaliyetlerini gizli yapıyor. Bütün alametler gerçekleşti. Dolayısıyla bütün kan duracak. Yani Allah yapacak bunu inşallah. Evet. Peki, şimdi Mehdi'nin Sayın Adnan Oktar olduğuyla ilgili bir takım iddialar hep vardır. Ben yayına da gelmişti, kendisine sormuştum. Ben kendim üzerinden böyle bir iddiada bulunmam demişti. Ama kendine çok uyan bir takım özellikler sıralamıştı. O yüzden ben Şan'a sormak istiyorum. Acaba İstanbul'a gelerek Mehdi'yi ziyaret Adnan Bey üzerinden sormayın istiyorsanız ona ben cevap vereyim. Onun muhatabı olmaz da. She's asking this is the time for Mehdiism. Are you looking for Mehdi and that's the reason why you came to Istanbul or any other reason? Am I looking for him here? Maybe. You know, I believe in Mehdi. I believe that there's a spirit of light that's coming into the world now. 2012 is a very important year. And everyone, their consciousness will shift in a very rapid and transformative way, very much like when the first Neanderthals or primitive man was transformed into a more conscious human being. That's the jump in terms of the creation. There's something that is inspired by God, by light, and you can't quite understand it according to old materialistic thinking. You have to actually have an understanding of faith that there will be a transformation in the world now. Evet, ben Mehdi'ye inanıyorum diyor. Böyle bir maneviyat var dünyada. Yani Hazreti Mehdi var, şahsı manevisi var dünya çapında. İnsanlıkta bir gelişme oldu diyor. İşte daha bilinçli
bir döneme giriyoruz diyor. Ben de o sorunuza bir şey dedim çünkü Adnan Bey'i sorduğunuz için. Adnan Bey'in söylediği şu. Mehdi iddia değil ispat makamıdır. Kaderde Mehdi kimse odur. Adnan Bey'in hakikaten fiziksel özellikleri itibarıyla benziyor. Yani fiziksel özellikleri uyuyor ama bu yetmez. Ve yemin etti Adnan Bey canlı yayında ben hayatımın sonuna kadar Mehdi olduğumu iddia etmeyeceğim diye. Zaten Mehdi hiçbir zaman Mehdi olduğunu iddia etmez. Çünkü Allah korkusu çok fazladır. Mehdi ben masumdur. Haram olur dinden çıkar. Ama Mehdi iddia etmez. Yani çalışmakla Mehdi olunmaz. Kaderde bir tane Mehdi vardır. Bütün Türk İslam Birliği'ni kuran, İslam'ın hakimiyetine vesile olan Hazreti İsa ile namaz kıldığında Hazreti İsa'nın arkasından iterek imamlığa yani dünyanın manevi liderliğine geçirdiği kişi. Bunu biliriz ama orada da Mehdi ben Mehdi'yim asla demez. Evet tabii kendi demez. Tabii, etrafının denmesi olabilir. Peki. Tabii üstünü zannederiz. Yani ben mesela Mehdi olmak isterim. Sizin de Mehdi olmanızı isterim. Çok güzel bir şey bu. Adnan Bey'in de Mehdi olmasını isterim. Fethullah hocamızın da Mehdi olmasını isterim tabii Evet. ki. Peki İslami bir yaşam tarzına döndü mü? Yani artık ibadet hayatı nasıl değişti Müslüman olduktan sonra? How was your life change after you became a Muslim? You have a Muslim lifestyle? Like you stopped drinking, you started praying. I don't think this is what Islam is. I don't think it has to do with these are forms. There's different forms of worship in Turkey than there is in Iran. Hijab here, and in Iran they do. Some women do here. It's a choice, It's not obligatory as in Europe. right? You know. So I think this is a big problem with why people do not understand Islam. They think it means Muslim means you don't drink, for example. I think what he meant was do not become intoxicated, do not lose your senses, keep responsibility for your actions. This is a principle. I believe in principles. I believe in the spirit of law, not the letter of the law. The letter of the law is how we bind ourselves into slavery. But when you uphold the spirit, the principle of submission, the principle of prayer. Remember that in the hadith, they talk about the reason that Muslims pray 5 times a day, because Muhammad went back to Allah and asked for less. Moses told him, ask for less. He told you 50 prayers. Ask for 25. No, go back, ask for 50. Ask for 5. And Moses said, you still have too many prayers. And Muhammad said, I'm shy. I do not want to go back. So you see, what does it mean? It means that you pray continuously in your heart if you submit to God and you have faith. What is it? How many times you pray every day? That's between you and God. Evet, özetleyerek söyleyeyim. Allah'la insan arasında yani kul arasında olan bir şeydir bu diyor. Asıl kalbi diyor, maneviyat önemlidir diyor. Yani iman önemli. Allah biliyorsunuz Müslüman da Allah'a teslim olan kişi demektir. İslam'da barış ve teslim olmak köklerinden gelir inşallah. Onu söylüyor. Allah kişi arasında olan bir şeydir. Önemli olan diyor şekil değildir. Yani bu başörtü takmaktı, yazılı olan bir şey değil. Kalben, imanla olan bir şeydir. Maneviyatla olan. Anladığımız kadarıyla görüntü olarak yani bu görüntü olarak pek bir değişiklik olmayacak, onu görüyoruz. Mesela ben şuradan hareketle etmek istiyorum. Cat Stevens, başlangıçta Cat Stevens Yusuf İslam örneği verdim. Onda bir görüntü değişikliği oldu. Sakal bıraktı, sarığı var başında ama gördüğümüz kadar Sean Aliston'da böyle bir görüntü değişikliği yaşamayacağız. Onu hissediyoruz. Ama misyon olarak ne yapacak? Yani bulunduğu alan Yusuf Stevens müzik alanındaydı, sanatçı. Kendisi de sanatçı. O da sinema sanatı sergileyecek. Yani bu alanda Müslümanlığı kabul edişinin etkilerini görecek miyiz? Mesela bir İsrail'in Gazze'de, Filistin'de uyguladığı katliamla ilgili ileride bir film çekecek mi? Yoksa yine farklı belgesel alanlarda yine kendisinden yani şunu açık sorayım. Tatlı su Müslümanlığı mı yapacak? Hayvanlar belgeseli mi çekecek? Yoksa gerçekten Müslümanlığa hizmet edecek farklı misyonu kendisine görebilecek miyiz? Onu sormak Cinlerle istiyorum. ilgili bir belgesel çekiyormuş benim okuduğum kadarıyla. Çekiyor evet. Evet. Asking how is it going to affect your lifestyle, Islam? He thinks that your outlook is going to be probably the same. It's not going to change. But how is it going to affect life? For example, if you're going to be a dawah man and the duties in the way of Allah, you struggle in the way of Allah, or you say I'm a Muslim but not struggling in the way of Allah, making some films, following the worldly life. Like jihad, like a personal jihad. Will you become an activist as a Muslim or not? Will you, for example, plan to make a movie about Gaza Strip, about other horrible disasters happening to the Palestinians and other things? Yeah, but the Palestinians are only one peoples, right?
because you're Muslim does not mean you have to be for Palestinian. The thing is that I feel we talk about this with Harun Yahya, for example, and anyone is a Muslim so long as you accept that Muhammad, peace be upon him, is a prophet, the last prophet of God. So even if you're a Jew, there are many Jews who accept that. Maybe they don't say it openly, but they may be rabbis and they can accept Muhammad, and they would be Muslim, but they say, I prefer to, be in the tradition of the Torah and to protect the Torah. There are Christians who feel the same way. They do not necessarily believe that Christ is God. They don't believe in the Trinity and that concept. So they can still be Muslim, but they say they're Christian. I spoke openly to accept Islam, to say that Islam is a tradition of the Abrahamic religions. I'm Jewish, Christian, Muslim. I would hope to be able to tell stories, if they are personal to me, that reflect, for example, if it's the story of Rumi, if it's the story of, let's say, Ashraf, for example, things like this. If it comes in my my lifetime, then inshallah I will tell these stories. But I can also tell Christian stories. I can tell Jewish stories. I can tell stories that are just about God, about the Spirit. Evet, ben hem özetlerim hem de açıklayayım. Evet, şunu söylüyor, yani söylediğinde şu var, bir kere Muhammedi olarak kabul ettiği zaman diyor, bu hocamızın anlattığı da bir şey, onu zaten konuştuk diyor Sayın Adnan Oktar'la. Hristiyan ben Muhammediyim dediği zaman, yani Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul ettiği zaman yine Hristiyan olur. Muhammed ama Müslüman adını alır zaten inşallah. Museviler için de geçerli. Bu mutlaka diyor üçlemeyi kabul etmek durumunda değillerdir diyor. Ben dolayısıyla diyor bu anlamda diyor, hem Museviyim hem İseviyim, yani Hazreti İsa'yı da peygamber olarak kabul ediyor. Hazreti Musa'yı da peygamber olarak kabul ediyor. Dolayısıyla yani Filistin'in Müslüman olmak diyor Filistin'in tarafında olup İsrail'e karşı olmak anlamına gelmez. Herkesin yani barışını istediğini, Museviler de rahat etsin. Filistin'de barış içinde olsun. Zaten bu Mehdiyet'in özelliği. Yani onu elbette söylediği ama evet. buradaki soru Sami'nin de sormaya çalıştığı, orada eşit olmayan bir şekilde, ya adil olmayan bir şekilde dünyaya yansıyor. Yani Filistinlilerin de Gazze'de abluka altında olanların da derdine ayna tutacak hiçbir Hollywood yönetmeni yok. O onlardan biri olacak mı hazır Müslüman olmuş? Peki ben de bir şey daha ekleyeyim burada. Bu sorunun kökeninde bambaşka bir şey var. Yani dünyayı kana bulayan Darwinizm, materyalizm ideolojileri, yani çatışmanın temelini getiren, insanı hayvan, savaşan bir hayvan olarak nitelendiren, güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Bakın Filistin Marksist oldu. Filistin Darwinist ve sosyalist oldu. Arap Nasır döneminde Mısır aynı şekilde oldu. Saddam rejimi böyle, Kaddafi rejimi böyle. Müslümanlar ayrıldı, bölündü. Ve ondan sonra Osmanlı'da çıktıktan sonra muazzam bir kan dökümü başladı tamam, orada. Ama bu kan dökümü devam ederken şimdi bugün Yahudi soykırımı ile ilgili dünyada genel geçer büyük bir hassasiyet olmasının en önemli nedenlerinden biri Hollywood'un bu konudaki çok ciddi çabası. Bunu yadsıyamayız. Aynı şekilde tabii buna eşit bir çaba olmasına imkan yok ama karınca kendi öbür tarafları da ışık tutmak için bir çaba sarf edecek mi? Elbette İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan soykırımı aynı hassasiyetle anlatmaya devam etsin Hollywood. Tabii. Ama bir yandan da burada Müslüman da olmuş, İslam'ı da tanımış bir yönetmen olarak öbür tarafla ilgili çalışmalar da yapacak mı? Bizim sormaya çalıştığımız buydu. Yani Filistin tarafıyla ilgili değil mi? Evet. Zaten onu hayır demedi ona. Yani she's asking, çok biraz genel bir cevap verdi. If you're struggling, you're aiming peace for both sides, with all sides, three sides. The Trinity is the three religions within myself. I think so. I believe in people being good based on a spiritual, how do you say, in a spiritual morality. I look at someone like Christian, like Christ talks about the Good Samaritan. It doesn't matter. You say that you're a Muslim. You say that you're a Jew. You say you're a Christian. But you turn when your fellow man is in need. You turn away. You do not help him. So what does it matter? Your religion? You can go to church. You can go to mosque. You go to temple. But if in daily life you do not act a good person, what does that mean? It means Baban ne düşünüyor din değiştirmenle ilgili? What does your father thinks about that? That you're a religion. She said that your father is Jewish origin. He's half Jewish. The thing is, my father does not believe in God, and he talks. He's Buddhist, but he does not have faith in Evet, so. Budist. Biliyorum ama yani Allah'a herhangi bir görüşü yok mu? Onun için fark etmiyor mu? Any idea about? So she doesn't have any opinion about you having converted your religion? As I said, he doesn't believe in God, so He doesn't care in which God you believe. there you go.
Yeah. Peki yakın çevresi? Hani o etkiden bahsettik ama çok cevabını alamadık. Bir Müslüman olarak Hollywood'da olmanın zor olduğunu düşünüyorum. Yani o çok fark etmez dedi ama şimdi 2012'de bu yıl içinde inancını değiştirdi değil mi? Evet. Doğru birkaç biliyorum. ay oldu. Evet. Birkaç ay oldu. Bu birkaç aydan sonra işleri nasıl etkilendi? What happened after these 2 months ago you became a Muslim? How is your profession affected from that, your business? And because it says it might be difficult to have your close circles, how has it affected with your relation with your close circles in the Hollywood? You know, at the initial time, there was some concern from people we were working with, investors who were, and they didn't know if this was some kind of radical move, if I had lost my mind. But after talking with them or with my producers, everyone knows that I have not changed. It has affected me, as far as I know, in any negative sense. In fact, it's opened up some possibilities. Some people, you know, I've met people like Harun Yahya and others who come forward and want me to speak and advocate as a peacemaker, let's say. Evet, başlangıçta tabii bir durum oluştu. Çünkü benim radikal bir değişim içine mi gireceğim, nasıl olacağımı merak ediyorlardı. Halbuki bende bir de öyle bir değişiklik yok. Hiçbir zaman radikal değişiklik de olmaz. Dolayısıyla bu bakımdan etkileyici değil. Aynı zamanda beni destekleyenler oldu. Mesela Sayın Adnan Oktar'ı söylüyor işte. Öne çıkmamı isteyen, yani İslam'ın güzelliğini anlatmamı isteyen. Bu tabii olumlu bir şey bu bakımdan. Ama şimdi İslam'ı İran'da seçti. İran'ı da anlatıyor. İran'ı da övgüyle de bahsediyor. İran'daki rejimin demokratik olarak çok fazla sıkıntısı olduğu açık seçik görülüyor. Şimdi İslam'ı herkes istediği gibi yaşamalı dedi biz önce. Bunun bir takım kuralları, dışarıdan dayatmaları olmaması lazım dedi. Ama İran'daki bugünkü rejimde maalesef çok fazla dayatma var. Kimin nasıl yaşayacağı ile ilgili rejimin %100 söz hakkı var. Ben bunu her platformda eleştiriyorum. Pardon, kimin söz hakkı dediniz? İran'daki rejimin demokratik olarak çok fazla eksiklikleri var. Büyük bir dayatma var. Nasıl yaşanması ve nasıl inanılması yönünde üst seviyede. Bununla ilgili İran'da da İslam'ı seçti. İran'da tanıdım diyor o dini. İran'daki rejime yönelik bir takım eleştirileri var mı? Do you have any criticism that the structure in Iran, for example, Iran there is compulsion that they force people to believe in something, she says. So do you have any criticism? Do you criticize what's happening in Iran? There is some deficiencies, of course, in Iran, she says. Well, the compulsion is not so bad. I mean, there's 30,000 Jews in Iran. There's Zoroastrians. They are Christians. So they may not. They think they persecuted the Baha'i, for example. You know, it's unfortunate. But I've been in many countries in this world, and every country is problematic as far as the government is concerned. I have many criticisms of my own country. I think here in Turkey you have a big issue between the military and the civilian rule. China, I just came back from this country where they have big problems between the very wealthy Communist Party officials and the poor, the people who work for nothing. The world is in the time of crisis. It's a time for change everywhere. I think there's no country that's going to be safe when this economy, this monetary empire they built, globalization, it's coming down. And no matter where you are, you're going to see the effects of it. So it's a time of opportunity to really, let's say, bring out the best, I hope, the best in people and not the worst. And the best, going back to spirituality, to faith, to treating our fellow man as humans as opposed to like animals. We've been treated as animals too. Sondan başlayayım. Yani çok zaman uzun süre hayvan olarak davranıldı diyor. Hayvan değiliz diyor. Biz insanız diyor. İran'da diyor 30 bin Yahudi var diyor. Yani bunlara karşı böyle bir baskı şekli yok. Hristiyanlar var ama Baha'ilere karşı olan ama diyor bütün dünyada diyor zaten sorun var diyor. Çin'de çok büyük zulüm var. Komünist rejimde bayağı bir baskı var dedi. Örnekleri verdi ama dedi şimdi değişim zamanı dedi. Bunların hepsinin değişmesi gerekiyor. Ben de bir şey ekleyeyim. Allah dinde zorlama yoktur diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yani bu örneklerin hepsi İslam'a aykırı aslında. Gerçek İslam yaşanırsa bunlar kökünden hallolacak. Çünkü 3 dinde de İbrahim dininde de
sevgi, şefkat, merhamet, gerçek anlamda demokrasi ve laiklik vardır aslında. Yani İslam'da zorlama yoktur demek haram demek. Yani bu uygulamaların hepsi haram olmuş oluyor. Yani hiçbiri İslam'ın model değil. Evet, ben o yüzden İran'daki bugünkü rejimi eleştiriyorum Evet. zaten. Önemli bir tek. Mesela Osman, işte Bekir ya da değil de Ali, özellikle bir sebebi var mı? Biraz İran etkisi olsa gerek herhalde. Yani İran'da kabul edişi olayı. Böyle özel bir sebebi var mı? Any specific reason that you got the name Ali? Imam Ali. Yeah. İmam Ali. Imam Ali. I wear the sword of Ali. This is I had this for a year, maybe a year and a half. Nedir o? Hazreti Ali'nin kılıcı. Yani ismini biliyor mu? You know the name of that? The what? The name of the sword? There's Zofagah. What's it? Zofagah? Zülfikar. Zülfikar. Zülfikar, evet. You say it differently. Sakıncası yoksa sizinle birlikte getirdiği kelime-i şahidi de ekranlarda burada bir kez daha söyleyebilir mi? Bizim için ilginç olur. Yani hem izleyenlerimiz açısından da. Yani sadece o anı biz de bir kere yaşayalım en azından Yani ritüel ben olarak. böyle bir şey sormam. Ben soruyorum. Evet, kendisi yani tabii o bir soralım ama yani şey etmiyor. İsterse. Evet. She's asking Yani bence if it's çok only gerek okay yok. for you. Yani Maybe ben pek bu she doesn't işlerin agree yet taraftarı. to say kelime-i şehadet one more time in front of the cameras, but To say it's kelime-i şehadet. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la Oh, ilahe oh, illallah this is- Muhammedun Resulullah. Yes. But it's you don't have to. It's You don't different have to. languages. Yeah. Because I don't speak Arabic, so I had to recite it based on this. But But you don't have to. It's just it's not you enforced. don't You have don't. Fazla da Not zorlayıcı my olmayalım language. yalnız. Not my Yani onu you want to hear me speak Arabic? Yes. Tabii şey etmesin şimdi rahatsızlık duymasın. Yani, Yani- Müslüman olun zaten o kendine. Hayır, ben bunu yanlış anlaşılmasın. ispat Yani bunun edilmesi de ispat gerekmiyor edilmesi canım. anlamında Herkesin değil. kendi- Sadece Zaten imani bir konu. o yaşanan manevi ortamı ekranda bir kez daha yaşatabilir miyiz diye. Yoksa ben bir şey haddim değil, yani burada bir şeyin testini yapacak Estağfurullah. durumda değilim. Onu Burada belirteyim. başka Öyle yayınlarda anlaşılmasın böyle, yani. Dayatma biçiminde işte şöyle böyle filan Hayır, bana da onu- gelmişti o yüzden ben buna o çok maksatla karşıyım. sormadım. O yanlış anlaşılabilir. Aslında güzel. Yok sizin öyle güzel öyle bir hayattan geliyor ki bize tabii yakın konuşmalarımızı anlatıyor. Hollywood'un içerisinden çocukluğundan beri Hollywood'da babası dünya ünlü yönetmen. Yani o hayatın yanlışlıklarını görmüş, her şeyi yaşamış yani o anlamda. Böyle bir hayattan gelip İslamiyet'i seçiyor inşallah. Bu bakımdan yani imanı değerli hakikaten. Çok da samimi, çok efendi birisi. Yani Ama hakikaten şimdi- yakından tanıdığınızda. Evet, böyle görünce şey yapıyor. Şimdi Oliver Stone'dan da tabii babasından bahsetmek lazım. Evet. Oğlunu da bulmuşken Hollywood'un hakikaten en önemli yönetmenlerinden biridir. Ama Oliver Stone deyince biz Türklerin içinde şöyle bir cız olur. Çünkü Türkiye dünya kamuoyunda çok olumsuz derecede tanınmasında Midnight Express'in, Gece Yarısı Express'inin çok büyük bir rolü vardır ve Gece Yarısı Express'in senaristi de Oliver Stone'dur. Önce şunu sorayım, babası Türkiye'ye geliyor diye kızdı mı? Yoksa Gece Yarısı Express'inde yazdığı senaryodan bugün Türkiye ile ilgili başka mı düşünüyor? Ya neden öyle berbat bir senaryo yazdı? Right now because she about Midnight Express. Does she think about you coming to Turkey? Do you, You know how big the damage was that Midnight Express Do you- gave to Turkey? do you know that my father was banned from coming back to Turkey after that film? I don't know, but I can imagine. I don't think that's right, but Yes. At the the movie time, was a nightmare for... he was banned from coming. And this is Yani 78. gelmesi reddedilmiş, Türkiye'ye gelmesi. Ya bu But this saçma was- sapan this bir was a şey yani. different- Bu this is a reddetmeyi different tabii ki time. reddetmemiz lazım. This is a military regime, no? Under the time, it Gelen was a çok military yoğun telefonlar var. Bağlanmak isteyen isimler var o ilk bölümle ilgili. Onları da- sadece onları bu Gece Yarısı Express'ini ben merak ettim. Evet. Ya peki o öyle değilmiş Türkiye, ben yanlış aksettirmişim gibi bir eleştirisi var mı? Hala ya ben doğru bir senaryo yazmışım mı diyor. Does he have a criticism that I was wrong, your father did that, or just I was right, he said, about Turkey. about Turkey? But again, there was military regime at the time. It's a different era. I think he told the story. It was a true story. Yeah, but it was an exaggerated story. I'm one Ama of şey those dedi, bakın journalists who onu was... tercüme edelim de izleyicilerimiz duysun. O zaman dedi askeri bir rejim vardı dedi. Yani farklıydı dedi ortam. Yani şimdi farklı, o zaman farklı. Şunu hatırlatmak Evet. lazım, onu da söyleyeyim, bitirelim. Şimdi onu da tercüme edelim. Ben de bu militeri, askeri düzene sonuna kadar muhalefet eden gazetecilerden ama Gece Yarısı Ekspresi'ne baktığımda Türkiye'nin çok iyi incelenmeden resmedildiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'ye gelip burada en iyi ne yenir, biftek yanında da patates kızartması yenir filan diyen insanlar. Yani Türkiye'yi yanlış aksettirme. Tabii ki askeri düzeni eleştiren
güzel Oliver filmler Stone'a yapılması sorun. lazım. O muhatabı o. Bağlayalım onu bir gün. Çok teşekkür Gel bir ediyoruz biz programda, evet. katıldığınız için. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Tekrar Hakikaten evet. biraz evvelki sorduğum soruyla ilgili gelen tepki herhangi bir şey yok. Açık söyleyeyim, ne kulaklığıma ne bilgisayara. Sadece kendim vicdanen rahatsız olduğum için bir düzeltme daha yapmak istiyorum. Burada herhangi bir zorlama ya da bir şeyin kanıtı olsun diye bu soruyu sordum. O da bizim haddimiz değil. Tekrar altını Estağfurullah, çizerek. estağfurullah, tabii. Sadece görsel açıdan biraz televizyonculuk merakıyla güzel bir manzara olur diye düşünmüştüm. Niyetim oydu, o kadar. Yoksa hiçbir şey, bu şekilde bir ispat çalışması yok. Onu belirtelim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. katıldığınız için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Thank you. Thank you for coming. Oh, that's it. Thank you.